Yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün beli büzgülü volanlı etek dikiyoruz. Hem de kalıba ihtiyaç duymadan çok kolay bir şekilde. Hemen hemen her markada karşımıza çıkan bu eteğe çok paralar verip satın almaya gerek yok. Siz de sadece 100 liraya benim gibi mal edebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız size gösteriyorum. Hadi gelin. Çok güzel markalarda bu eteklerin envai çeşitlerini görebilirsiniz. Birkaç örneğini de paylaşıyorum. Önce eteğimizin kalıbını oluşturalım. Bunu kendiniz çizebilirsiniz. Çok kolay. Önce 40 santim ve 85 santimlik bir dikdörtgen çiziyoruz. Sonra 40 santimlik olan kenarlardan 20'şer santim sola ve sağa uzatıyoruz. Sonra 7 santim yukarısından da kenara doğru bir çizgi çekiyoruz. Aynı şeyi sol ve sağ kenarlar için de yapıyoruz. Sonra altına ovalleştirerek yine aynı şekilde bel kısmı 40 santim olacak şekilde ovalleştirerek çiziyoruz. Ve kalıbımız hazır oluyor. Tabii bu ölçüler 38 beden için geçerli. Siz her taraftan birer buçuk santim daha arttırarak birer beden büyütebilirseniz kendi bedeninizin ölçüsünü çıkartabilirsiniz. Etek için ihtiyacımız olan parçaları kestik. Az önce çizdiğim kalıptan kullanarak kestim ve tam 4 adet 2 adet ön parça, 2 adet arka parça olmak üzere 4 adet etek parçası kestim. Astar parçalarını da yine aynı kumaştan kestim. Sadece yanlardan biraz daha daraltarak yine 4 adet hazırladım astar parçalarını. Bel bandı, tela ve cep torbası hazırladım. Öncelikle yan dikişlerden başlıyoruz. 2 parça üst üste koydum ve diğer 2 parçayı üst üste koydum. İğneledim ve üzerlerinden bir dikiş geçiyorum. Aynı işlemi astar parçaları için de yapıyorum. Yan dikişlerini geçiyorum. Cep torbalarını ekleyeceğiz. Etek parçasını ters yüzü üste koydum. Astar parçasını da ters yüzü altta olacak şekilde üzerine yerleştiriyorum. Sonra da cep torbasını yukarıdan bir yaklaşık 10 santim bırakacak şekilde etek parçasını tutturuyorum ve üzerinden dikiş geçiyorum. Aynı işlemi diğer parça için de yapıyorum. Ters yüzleri üst üste gelecek şekilde astarı ve etek kumaşını üst üste koydum ve cep torbasını yan taraflarına tutturuyorum ve üzerlerinden dikiş geçiyorum. Her iki parçanın da cep torbasına oturttuktan sonra gördüğünüz gibi üst bölgeden ve iki cebi üst üste koyarak cep torbalarının üzerinden dikiyorum. Sonra astarın iç eteğine ayrı dikiş geçiyorum. Üst eteğini de ayrı dikiş geçiyorum. Birbirine bitişik olmalarını istemiyorum rahat hareket edebilmek için. Sıra geldi fermuarı oturtmaya.
Arka tarafından bir açıklık oluşturdum eteğin ve astarla kumaş arasına gördüğünüz gibi fermuar yerleştiriyorum. Önce iğneyle astarın üzerine tutturuyorum. Sonra da etek parçasını üzerine denk gelecek şekilde oturtuyorum. Tabii önce astara dikiyorum bu fermuarı, sonra üst kısmından dikiş geçiyorum ve böylelikle de çok temiz bir dikiş oluyor. Fermuarın atıkları görünmemiş oluyor. Fermuar dikişini gördüğünüz gibi makinenin fermuar ayağıyla yapıyorum. Böylelikle tabii ki çok daha kolay dikiyorum. Fermuarımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok temiz bir dikiş oldu. Astar ve kumaş arasında kaldı fermuar. Rahatlı kullanımı var. Şimdi de sıra geldi bel parçasına. Belimizin üzerinden dümdüz geniş aralıklı bir dikiş geçiyoruz. Sonra bu dikişin alt ipliğinden çekerek eteği büzüyoruz. Tabii makinenizin büzgü ayarı varsa çok daha rahat dikersiniz ama ben temel makineler için bunu önermiş oluyorum. Elimizle büzgüleri oluşturduk, ayarladık bel ölçüsüne göre. Bel bandımıza telayı ütüyle yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi içerisinde tela var ve kenarlarından birer santim kıvırarak ütülüyorum. Ütülediğim zaman çok daha kolay dikiyorum. Bu yüzden yapıyorum bunu. Bel bandının ortasını buldum. Oraya bir iğne taktım. Onu ön eteğin ön dikişine denk getirerek arka açıklığında fermuara denk getirerek oturtuyorum. Bel bandını eteğin önüne tutturdum. Gördüğünüz gibi tutturduğum yerlerden bir dikiş geçiyoruz. Dikişimizi geçtik. Arka tarafını da zaten ütülü olduğu için rahat bir şekilde kıvrılacak. Üzerine paylarını içeride bırakacak şekilde oturtuyorum. Önce iğneliyorum. Sonra da bu iğnelediğim yerden bir dikiş geçiyorum. Gördüğünüz gibi belimizi tamamladık. Bel dikişi gayet temiz ve güzel duruyor. Sonra da temiz bir dikiş olması için dikiş paylarına overlock çekiyorum. Ama sizde overlock makinesi yoksa zikzak geçerek de dikiş paylarını toparlayabilirsiniz. Ona doğru yaklaşıyoruz. Sıra geldi etek uçlarımıza. Yarım santim olacak şekilde 2 kat içe kıvırarak elle terledim ben ki temiz bir dikiş olsun. İğneleyerek çok da düzgün yapamayabiliriz. Elle dikiş geçtim. Şimdi de makineyle üzerinden geçeceğim. Hem astar için hem de etek parçası için yapıyorum bunu. Son aşamamızda düğme iliği açmak. Benim makinemin düğme ayarı var. Bu şekilde ilik ayağı var. Hemen hemen her makinede bulunuyor bu ayak. Düğmemi oturtuyorum üzerine. Sonra da bu ilik ayağını makineme takıyorum. Sonra temiz bir ilik açıyorum.
Düğmemi de dikiyorum ve eteğimi tamamlıyorum. Şimdi finale geçiyoruz. Ve eteğimiz hazır. Gördüğünüz gibi hiç kalıba ihtiyaç duymadan çok güzel ve günümüzün modası olan, hemen hemen her markada çok pahalı fiyatlara satılan ama bizim çok da ucuza mal ettiğimiz eteğimiz hazır. Umarım siz de benden ilhamla bu eteği dikersiniz ve çok da severek giyersiniz. Ben öyle yapacağım çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.